Volvo neden bu kadar güvenli? Volvo kim tarafından üretildi? Volvo'nun başarı hikayesi gibi birçok soruya yanıt bulacağınız Volvo'nun başarı hikayesine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca araştırmamı istediğiniz konular varsa bana yorum bölümünde yazarak iletebilirsiniz. Abone olduysanız Volvo'nun hikayesine dönüyoruz. Her şey aslında eski SKF Ruhrmann çalışanı Asser Gabrielsen ve arkadaşı makine mühendisi olan Gustav Larsen'ın otomobil üretmek için bir araya gelmesiyle başlıyor. Henüz daha şirketin anı sanı ortada yokken bu ikilimizin prensibi insanların yaşamlarını iyileştirmek için dünya standartlarında ürünler ve çözümler geliştirmekti. Bu düşünceyle yola çıkan ikilimiz İsveç'te bulunmayan, İsveç'teki doğa koşullarına ayak uyduracak bir otomobil üretmek için kolları sıvarlar. Bu zamana kadar İsveç'e gelen hiçbir araç İsveç'in bozuk yollarına, sert iklimine ve arazi koşullarına ayak uyduramaz. Öyle bir araç yapalım ki hem sağlam olsun, hem güvenilir olsun, hem de İsveç'in her türlü yol ve doğa şartlarına ayak uydurabilsin diyerek Ar-Ge'ye başlarlar. Nasıl bir tasarım kullanacaklarını, nasıl bir motor kullanacaklarını araştırırken birkaç tasarım arasından ÖV4 modeline karar kılarak ilk tasarımlarını hayata geçirirler. Üstü kapalı ve üstü açık olmak üzere iki model üretilerek SKF yönetimine araçları ve özelliklerini sunarlar. ÖV4 modelinin lakabı Jacob yani Yakup'tur. SKF yönetimi aracı görür görmez hemen bir şirket kurmalarını ve maddi olarak hiçbir şeyi düşünmemelerini söyleyerek kurulacak şirkete ortak olurlar. 14 Nisan 1927 yılında tam olarak şirket kurulur. Volvo'nun isim babası da SKF olur. Hali hazırda SKF tarafından tescilli ve kullanılabilir uygun bir isim olduğundan bu isim markaya çok güzel uymuştur. Volvo kelime anlamı olarak Latince'de yuvarlanıyor demektir. Volvo'nun amblemi de 7 metalden biri olan demiri ve sağlamlığı ifade etmektedir. Volvo şirketinin aldığı destekle Gothenburg'daki ilk otomobil fabrikası kurulur. Ve ilk araç prototipler baz alınarak üretilen ÖV4 üretilir. ÖV4 28 beygir güce ve 90 km hıza ulaşabilmekteydi. ÖV4'ten aynı yıl toplamda 280 adet üretildi. Hem üstü açık hem de kapalı olmak üzere iki versiyon olarak üretildi. 1928 yılına geldiğimizde Volvo Series 1 adı altında İsveç'in ilk kamyonunu üretti. Satışlar istenildiği gibi giderken birden her şey tepetaklak oluvermişti. Satışlar düşmeye ve maliyet günden güne artmaktaydı. Bunda yüksek kaliteli malzemelerin kullanılması büyük rol oynuyordu. Eski tasarım görüntüsü de değişen dünyanın gerisinde kalmıştır. Satışların hızla düşmesiyle derin bir finansal çöküşe giren Volvo şirketi batmanın eşiğindeyken Gabrielsen'ın aklına daha yane bir fikir gelir. Neden ticari kamyonlar üretip satmıyoruz der. Sonuçta ithal arabalar İsveç piyasasını domine edip satışları düşürürken kamyon üretimine hız vermek mantıklıydı. SKF'nin gücüyle kamyon satışları ticari bağlantılar sayesinde yükselirken otomobil satışı hala yerlerdeydi. Kamyon satışlarıyla kâra geçen firma otomobil satışlarının da artması için kolları sıvayarak araştırmalara başlar. En mantıklı yöntemin yarışlara katılıp isimlerinin duyurmak olduğu kanısına varırlar. ÖV4'ün motoru modifiye edilir ve İsveç kış rallisine girerler. Bu ralliyi birincilikle bitiren Volvo'ya talep artar. Böylelikle tüketicilerin radarına girmesiyle satışlar artmaya başlar. Tabii ki de üretimle bununla beraber artmaya başlar. Şirket batmanın eşiğindeyken şaha kalkar. Hem kişisel hem de ticari araçlar üretilir. Volvo hem kaliteli hem de dayanıklı araçlar üretmesine rağmen tasarımları hiçbir zaman sevilmez. Geri bildirimleri dikkat ederek araç tasarımını baştan aşağıya değiştirerek 1934 yılında Airflow modelini tanıtır. Yuvarlak ve aerodinamik olmasının yanı sıra sınıfındaki araçların üstünde bir güvenliğe sahipti. Bu güvenlik donanımı sayesinde şirketin ismini fazlasıyla duyurur. İsmini duyurmasına rağmen Airflow modelinden esinlenerek üretilen Carioca aracı istenilen başarıyı ekonomik buhran yüzünden sağlayamaz. Maalesef 500 adet kadar ancak satılabilir. Bunda en büyük etken
ithal araçlara göre pahalı olmasıydı. Yerli otomobil olarak üretiliyor ancak rakiplerinin fiyat olarak çok gerisinde kalıyordu. Ayrıca artan yakıt fiyatları da insanları küçük araç almaya itiyordu. Volvo da bu açığı görerek herkesin alabileceği küçük sedan benzeri araba olan PV51 modelini üretir. Bir yıl kadar sonra da PV52 modelini üretir. PV52, PV51'in lüks modelidir. Her şey yoluna girmiş, Volvo tam başarıya ulaştı derken 1939 yılında 2. Dünya Savaşı başladı. Her şerden hayır çıkarmasını bilen Volvo, bundan da kâr edecek bir yol bularak halihazırda ürettiği kamyonların altyapısını kullanarak askeri araçlar üretmeye başlar. Askeri araçların üretiminden gelen paraları eskiyen PV51 modelini yenilemekte kullanır. PV41'in yerini PV444 alır. Bu araç hem ucuz hem de az yakmaktadır. Bu ekonomik ve ucuz olan PV444 ilk olarak Volvo çalışanlarına satılır. Volvo çalışanları neredeyse 3 aylık maaşlarıyla bu sıfır aracı alabiliyorlardı. PV444 de hem güvenlik kafesi hem de lamine cam kullanılan ilk araç olur. Bu model Volvo'yu ilk uluslararası model unvanına kavuşturan PV444 modeli 1944 yılında piyasaya çıktı. Önceden sürekli kamyon, otobüs gibi büyük araçlara yer veren Volvo'nun bu modeli Küçük Volvo lakabını aldı. 2 haftada 2300 kişi bu araç için sipariş verdi. Ayrıca 1955'te ABD'ye ilk ihraç edilen Volvo modeliydi. Orada yakaladığı marka algısı Volvo'nun en büyük pazarının ABD olmasını sağladı. ABD'de bu kadar meşhur olmasının en büyük sebebi yakıt tasarrufu sağlaması ve güvenlik konusunda rakiplerine göre üst düzeyde olmasıydı. 1955 yılında PV144 modeli Kaliforniya'daki fuarda tanıtılır. Şimdilerde adını sık duyduğumuz V60, V90 gibi modellerin atası niteliğindeki Duet yani PV144 modeli marka tarihi açısından önemli bir araçtır. İki otomobil bir arada sloganıyla 1953'te çıkan model hem iş hem eğlence için kullanım imkanı sundu. Oldukça beğeni kazanan Duet modeli aldığı bu geri dönüş sayesinde günümüzdeki V modellerine kadar uzanan bir hikayeyi başlattı. PV144'ten aldığı cesaretle P1900 adı altında spor model üretil. Ancak bu model istenilen beklentiyi veremez. Sadece ve sadece 67 adet satılır. PV1900'ün yanında PV144'ün satışları da yavaş yavaş düşmektedir. Satışlarının düşmesinin nedeni araştırıldığında tasarımının rakiplerinin gerisinde kaldığı görülür. Yeni aracını tasarlatan Volvo, PV144'ün yerini alan araca Volvo Amazon adı verildi. Amazon ismi sadece İsveç'te kullanılsa da global pazarda ismi P120 olarak kullanıldı. Bu yıllarda güvenlik konusunda yeni patentler alan Volvo, yeni 3 noktadan sabitleyen ve sürücüyü koruyan emniyet şeridi duyurur ve patentini alır. Volvo patentini aldıktan sonra her aracında standart olarak emniyet kemerini kullanır. Volvo'nun çıktığı yoldaki en büyük tutkusu insan hayatını korumaktı. Bu başarı sayesinde birçok patent alarak bunların ücretsiz şekilde kullanılmasına izin vermiştir. Tabii ilk zamanlar hiçbir araç üreticisi bunu istemese de zaman içerisinde talep edilmesi karşısında araçlarına koymak zorunda kaldılar. Volvo'nun güvenlik konusunda gösterdiği başarı sayesinde satışları da yükselmekteydi. 200.000 adet üretilen PV444'ün yerini PV544'e bıraktı. PV544'ün station vagonu olan P220 satışa sunuldu. Ürettikleri araçların satış adetlerinin fazlalığından cesaret alan Volvo, geçmişe dönüp baktığında bir tane başarısızlık görür. O da spor otomobildeki başarısızlıktır. Bununla tekrar yüzleşecek ve spor bir otomobil üretip satacaktı. 1961 yılına geldiğimizde Amazon modelinin yani P120 modelinin spor modeli üretimine başlar. 25.000 adet satılan bu modelle birlikte spor otomobil konusunda başarı elde eden Volvo, 1966 yılında P140 serisinin üretimine başlar. Otomobil piyasası gün geçtikçe büyürken trafikte yaşanan kazalar ve ölüm oranları da aynı ölçüde büyümekteydi. Ülkeler bir bir kendi güvenlik standartlarını otomobil üreticilerine iletirler.
Diğer otomobil üreticileri bu güvenlik standartlarını karşılamakta zorlanırsa da Volvo için bunlar normal üretim standartları olduğu için hiç zorlanmadan ve üretimde hiçbir değişiklik yapmadan bu şartlara ayak uydururlar. Volvo, İsveç dışında Kanada, Belçika, Avustralya ve Malezya'da da üretime başladı. Bu yıllarda dünyadaki güvenliğin ön plana çıkmasıyla Volvo çılgın reklamlarla otomobillerini pazarlamaya başladı. Araçlarını uçurumlardan atıp tekrardan sürebiliyor, üst üste koyup ezilmeden durabiliyorlardı. Bunun gibi birçok testte araçlarının sağlamlığını ve güvenilirliğini gösteren Volvo'nun satışları sedan modellerde 950 bini, station wagon'da ise 270 bini çoktan geçmişti. 1974 yılında üretilen 240 ve 260 serileri üretildiği yıl yılın otomobili olarak seçildi. Yeni otomobil üreticilerin pazara girmesiyle Volvo'nun satışları günden güne düşer. Yaşanan petrol krizi de bunun tuzu biberi olur ve üretim neredeyse durma noktasına gelir. Üretimi canlandırmak ve piyasayı hareketlendirme amaçlı 740 ve 760 modelleri görücüye çıkar. Bu araçlar Volvo tarafından yeni bir dönemin başlangıcıdır. Volvo bu araçlarla beraber kaza müfettişleri ekibini kurar ve Volvo araçlarının karıştığı her türlü kazayı yerinde incelemek üzere görevlendirirler. Bu sayede Volvo sürücüleri ve karşı taraftaki sürücülerin nasıl, ne kadar hasar aldılar, araçların zayıf yönleri neler gibi konularla beraber yeni güvenlik önlemleri geliştiriyordu. Volvo 1999 yılında satılsa da vizyonundan vazgeçmedi. 2010 yılına geldiğimizde ise Ford, Volvo'yu Çinli otomobil üreticisi olan Geely gruba sattı ve Ford şu anda en parlak dönemini yaşamakta. Volvo'nun felsefesi el değiştirse de hep aynı oldu. Volvo, insan odaklı olmak, vizyonu güvenlikten, kalitesinden, dayanıklılıktan ve güvenilirlikten ödün vermeden yapmaya devam ediyor.